Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlarım. Şöyle buzluktan çıkarttıklarım var. Bugün iftara misafirim var. 12-13 kişi olacağız. Bugün çok kalabalık değiliz. Orman kebabı yapacağım ama içine bezelye, havuç falan koymayacağım. Şöyle yazdan kızarttığım biber ve patlıcanım vardı. Ondan çıkarttım. Biraz da yine böyle domates soslu, sarımsaklı bir sos yapmıştım. Biber, kapya biber de olması lazım içinde. Ondan çıkarttım. Onu yapacağım. Yanına işte kavurma ekleyeceğim. Patates kızartacağım. O şekilde bir şey devam ederiz. Şimdi ilk önce tatlıyla başlayalım. Bu burada kaynasın. Ondan sonra soğuması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden önce şerbet ocağı aldım. Şimdi ana yemek için hazırlığa geçelim. Eti akşamdan buzluktan çıkartmıştım. Biraz kanı akmış. O yüzden süzgece koymuştum. Şimdi bunları bir önden pişireceğim. Yoksa diri kalıyor yemeğin içinde. Aslında niyetim bunu dün yapmaktı, kavurmaktı. Dün kursa gittim. Oradan gelince de yine biraz dikişle uğraşınca bu iş kaldı bugüne. Evet, şöyle tüm malzemelerimi yanıma hazırladım arkadaşlar. Burada 140-150 gram kadar un var. Şöyle bir su bardağı sıvı yağ ben bardağı yağdanlığın altına koydum dolsun diye. Tabii unuttum gittim. Hatta bir tık da taşmış oraya. O yüzden bu çok aşırı dolu. Hepsini koymayacağım. Şöyle biraz kalsın. Çok unutkanım. O kadar unutkanım ki. Gerçekten bir şey konuştuğum bir kulağımdan giriyor, diğer kulağımdan çıkıyor. Neyse şöyle bir su bardağı da yoğurdumuzu ekledik. 2 tane de yumurta kıracağız. Bu arada ben bu tatlıyı 2 ölçü yapıyorum. Normalde ölçüsü bir çay bardağı. 1 tane yumurta o şekilde olacak. Şöyle yoğurt koyduğumuz bardağı alalım. 1 su bardağı da irmik. Bunu da ekleyip yumuşak bir kıvamda hamur yoğuracağım arkadaşlar. Şöyle ette suyunu saldı. Ondan sonra çekti. Şöyle su ısıtmıştım. Biraz su ekleyeceğim. Önden dediğim gibi biraz pişsin, sonra diri kalabiliyor. Hatta şöyle biraz fazlaca koysam olur. Kalan suyunu da yine yemeğe eklerim. Lezzetli olur. Şerbet doldu bu arada. Şöyle 1-2 damla limon ekleyip bunu da artık balkona kaldırıyorum, soğusun. Hamurumu şöyle yoğurdum arkadaşlar. Hatta sirkesini unutmuşum. 3 yemek kaşığı sonradan sirke ekledim. Tekrar yoğurdum. Şöyle yumuşacık bir hamur oldu. Şimdi şeklini verelim. Şu şekilde. Tamam. Şöyle hepsine fındık koymayacağım. Belki istemeyen olur. Böyle ilk tepsi tamam.
Fırını açtım 170 derecede. Güzel pişireceğiz ama bu çok böyle aşırı kızaran bir tatlı olmayacak arkadaşlar. Şöyle şekli çok güzel oldu. Şimdi fırına verelim bunu. O sırada biz ana yemeğe geçelim. Şu kadar bir patates soydum. Bunları küp küp doğrayacağım. Ondan sonra da kızartacağız. Akşama mı yapıyorsun? Akşama. Saat kaç? Evet, şöyle artık son pasta da kızardı. Etini ekledim yanına. Şöyle şunları da ekleyelim. Sanki bir patatesi fazla oldu gibi ama neyse, artık bir şey olmaz. Aynı tencerede bir de hemen salçalı bir sos yapacağım. Baharatlı. Şöyle bolca sarımsak koyacağım. Bu yemeğe lezzet katar. Tenceredeki bütün yağı aldım. Alabildiğimce arkadaşlar, bulaşığı kaldı sadece. Zaten hepsi kızartma olduğu için yağlı olmasın. Şu kadar bir biber salçası koyacağım. Ve bir kaşık da domates. Bir de azıcık daha alalım. Biraz karabiber, pul biber ve bolca da kekik ekleyelim. Bakalım, tamamdır. Bu bir taşa kaynasın. Ondan sonra borcamda hepsini birleştirelim. Şöyle bir kokusu geçsin salçanın. Şöyle tatlıyı da çıkarttım. Az kalsın, unutuyordum. Böyle şimdi şerbetini verelim. Şerbeti zaten soğumuştu. Balkona kaldırmıştım. Birleştirelim arkadaşlar. Şöyle şerbetlendi. Bunu kaldırayım şimdi, güzel. Akşama kadar çeker şerbetini. Altı da şöyle bakın. Sos bir güzel kaynadı. Şöyle birleştirelim. Yalnız patlıcanlar hala buzlu. İsterseniz buna bezelye veya havuç da ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ama ben çok karışık olmasın dedim. Bir de bir kere havuç eklemiştim. Çok iyi pişmemişti, yani hafif diri kalmıştı. Başıma öyle bir şey geldi, o yüzden korktum eklemeye. Böyle de gayet yeterli zaten. Şöyle biraz attım içerisine. Akşama kadar içinde erisin, dursun. İftara bir 40 dakika 50 dakika kala verin bunu arkadaşlar fırına.
Tamamdır. Böyle çok az bir su ekleyebilirim buna. Şimdi pişince de çeker suyun. Çok da kuru olmasın. Tamamdır. Evet arkadaşlar, şimdi yufkadan, hazır yufkadan yani börek yapacağım. Onun sosunu hazırlayalım. Böyle ben 3 yufkadan falan yapacağım. Çok yapmayacağım. Şöyle sarısını ayırıyorum üzeri için. Bunu kenara alalım. 1 çay bardağı sıvı yağ. Şöyle bir şişe de maden suyu. Sos bu kadar. Bunu ilk defa deneyeceğim. Böyle ilk defa yapacağım şeyleri de aslında misafire de demememiz lazım. Tutmayabiliyor ama bir iki aldım bakalım. Yabancı değiller, gelenler olmazsa da artık yapacak bir şey yok. Tamam, şimdi yapılışına geçelim. Şöyle ikinci yufkayı da serelim. Üç yufkadan değil de 2 yufkadan yapmaya karar verdim arkadaşlar. Yani 4 yufkadan yapacağım toplamda ayrı ayrı. Şöyle her bir yufkayı kaça bölelim? 5 parçaya bölelim. 4 oldu. Peynirli yapacağım ben. Börek de hazır arkadaşlar. Şimdi bunu dolaba kaldıracağım. İftar saatinde işte yumurtasını sürüp fırına vereceğim. Şöyle tepsiye bayağı bir sıkıştırdım ama inşallah pişerken bir sıkıntı olmaz. Böyle şimdi bu da dolaba kalkıyor. Ana yemeğim de tamam. Bir de akşama içli köfte çıkartacağım. Onu yapacağım. Pilav, çorbam, salatam onlar akşamüstü. Bu kadar. Yani çok bir şey yapmadım bugün. Şimdi şu ocak kısmını falan bir sileceğim. Bayağı bir kötü oldu. Ondan sonra elde bayağı bir bulaşık yıkadım. Makineye attım. Yine makine doldu. Makineyi çalıştıracağım. Şimdilik mutfakta işim kalmadı. Saat 4'e 20 var arkadaşlar.
Ben makinemi boşalttım. Ondan sonra ocak kısmını falan güzel sildim. Yeşillik salata malzememi suya koydum. Pirincimi ıslayacağım şimdi. Tarhanayı şöyle biraz suda bekletiyorum ben. Yağdanlığımı güzel iç dışı yıkadım. Biraz dibinde yağ vardı. Onu o kaseye boşalttım. Oraya da yeniden damlamış bak ağzından. Demin yanlışlıkla ben yaptım onu. Öyle tekrar onu doldurdum. Evi komple sil, süpür, toz al derken saatleri bu saat oldu. Şimdi şu pirinci de ıslayayım. Bir saat dinleneceğim. Ondan sonra akşamüstü geriye kalanlar çorbadır, pilavdır, salatadır. Onlar hep akşamüstü. Börek akşamüstü pişecek. Hazır zaten yumurta sarısı sürülür. Diğer yemeğimiz de o şekilde. Bir de içli köfte çıkaracağım. Haşlama yapacağım. Öyle. Bugün işim biraz daha erken bitti ama ben de yoruldum. Dediğim gibi bir saat dinleneyim. Ondan sonra zaten tekrar pilavdı, çorbaydı, salataydı, sofraydı derken ezan vakti geliyor. Saat 5:30 oldu arkadaşlar. Şöyle köftelerimi çıkarttım buzluktan. Biraz çözülsünler. Hatta bayağı bir yumuşamışlardı. Bir yarım saat falan oldu çıkaralı. Yemeğimi fırına atacağım. 1,5 saat var. Önden bu pişsin. Ondan sonra böreği koyarım. Tekrar bu soğursa ısıtırım. Börek dedim son dakika böyle pişsin, sıcak olsun. O yüzden onlara şöyle yumurta sarısını süreceğim ama öncesinde yemeği fırına koyalım. Fırını açtım. Şöyle ısınıyor. Yemek pişerken hemen şunu da sürelim, yumurtasını hazır olsun. Salatamı da yaptım, dolaba kaldırdım. Her şeyim hazır. Sadece çorbam yapılacak. Onu da yaparım birazdan. Tarhana çorbası yapacağım. Pilav kaldı. Börekler biraz sıkışık oldu ama inşallah güzel pişerler. Efe bugün oruçtu. Sahurda uyandı. Ama 2'ye kadar dayanabildi. Ondan sonra yedi, orucunu bozdu. Sahurda sadece bir tane haşlanmış yumurta yemişti. Başka hiçbir şey ağzını sürmedi. Acıktı. Çorbamı da hazırladım arkadaşlar. Şöyle tarhana çorbası yaptım. Deminden beri karıştırıyorum. Böyle kaynadı artık. Ezana da bir saat var. Bir 10 dakika dururum. Ondan sonra da pilav yapmaya başlarım. Anca pişer. Dinlenir 10 dakikada. Şöyle güzel oldu. Bol sarımsak doğradım. İçine ezdim. Şu pütür pütür duranlar sarımsak. Fırındaki yemekte bir karıştırayım, onun üstü kurumasın. Kaynıyor bayağı. Şöyle börekleri koydum, artık pişiyor. Bu yemek önden biraz pişti ama bir 10 dakika daha pişse daha iyi olur arkadaşlar. Böyle bir taraftan da pilavı yapıyorum artık. Çorba da burada böyle. Altını kapattım onun artık. Bolca et suyu çıkarttım. Tavuk suyu yani. Isıtıyorum. Ondan ekleyeceğim pilava. Buraya da böyle içli köfte için su koydum yine. Kaynamaya. Artık iftar saatine son dakikalar kala içli köftelerimi haşlıyorum. Ve haşlama sevmeyen birisi için de böyle 2-3 tane kızarttım arkadaşlar. Bir taraftan böreklerimi pişirdim. Börekler son dakika yetişti. Yani bir 3-5 dakika daha fırında kalsa daha güzel olurdu ama çiğ de değildi. Ve az malzemeyle bence gayet başarılı bir börek. Bizler beğendik. Böyle bir taraftan artık soframızı kurduk. Çorbaları böldük. Börekler, içli köfteleri alıyorum. Sıcak olsun diye onları en sona bıraktım. Böyle üzerine tereyağını bir taraftan da eritiyoruz.
böyle güzel geçti. Son dakikalar biraz panik oluyor insan yetişmeyecek diye ama çok şükür her şey zamanında yetişti. Dağ gibi bulaşıklar da halledilip en güzel çay saatine geçildi. Artık benim videomun da sonuna geldik. Umarım keyifli izlemişsinizdir. Ufak bir yorum yapıp videomu beğenirseniz çok çok sevinirim. Hoşça kalın. Hayırlı Ramazanlar.